Sun Akademi YouTube kanalı ile hem global hem ülke astroloji haritamız adına yaptığımız öngörülerimizi haber kanalı tadında dinlemeye hoş geldiniz diyorum. Umuyorum iyisinizdir. Evet, şöyle biraz bekleyelim, bildirimler size düşsün ve beklerken de müthiş bir uzmanlık eğitimi duyurusunu ben de sizlere yapayım sevgili arkadaşlar. Evet, doğum haritası herkesin kendine özel baktığı, geliştirdiği teknikler var. Ve ama bir de çok az kişinin, özellikle Uranyen astrologların kullandığı önemli dönemeçleri hayatımızda ortaya çıkaran asteroidler var. İşte şimdi o bilgiyi hep birlikte keşfediyoruz. Güzel, harika bir asteroidler üzerine 4 ay sürecek uzmanlık sınıfımızı 31 Ağustos akşamında açıyoruz, başlatıyoruz. Bu uzmanlık eğitimiyle öngörüleriniz, özellikle klasik astrolog olabilirsiniz. Karma, hermetik, ezoterik astrolog olabilirsiniz ama asteroidlerin sihirli, büyülü dünyasına dayanmak isteyebilirsiniz. Bu eğitimi sizler de alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İlla Uranyen astrolog olmanıza gerek olmayacak. Sizi öngörülerde daha ileriye taşıyacak. Hani diyorsunuz ya, şimdi Instagram'ı kapatırken de nokta atışı öngörüler, asteroidler varsa nokta atışı öngörüler yaparsınız siz de sevgili arkadaşlar. Daha derin bir bakış açısıyla gök kubbeyi inceliyor olacağız. Eğitimimin içeriği, detaylı bilgiyi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, hoş geldiniz. Uzmanlık eğitimimizin duyurusunu yaptık. Yeni temel 1 Eylül'de de yeni temel bir astroloji sınıfımız başlıyor. Mail attınız, dönüş almadınız. O zaman DM'den ulaşın. Telefon 530 936 82 82 numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hem 1 Eylül hem asteroidler, uzmanlık asteroidler. Bu uzmanlık sınıfı olacak sevgili arkadaşlar. Yani gezegenleri, açıları biliyor olmanız lazım. Uranyen astrolojide 360'lık değil 90'lık kadranı kullanacağız. Evler değil ama açıları, en azından gezegenleri biliyor olmanız gerekiyor. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Kontenjanı çünkü sınırlı tutacağız. Neden? Sizlerin haritasını işliyoruz sevgili arkadaşlar biz. Danışmanlık gibi oluyor her ders hemen hemen öğrencimize. Bilginiz olsun. Şimdi bu etkiler sevgili arkadaşlar katlanarak, hani bugün kadın siyasetçileri görüyoruz. Vallahi ben şaşırmıyorum. 25 Ocak 2025 öngörümü de böyle bol bol, bak bacağımı da topladım, hatırlatacağım sevgili arkadaşlar. Sıra herkese ve her şeye geliyor diyordu. Benim baktığım, alın size derece ilmi. Nasıl harika çalışıyor astroloji. Sıra herkese ve her şeye geliyor. Bu tutulmada Uranya asteroidi var. Bak, astrologlara da geldi. Astrolojiyi anlatır. Astroloji noktası da var kullandığımız. Astrologlara da kısıtlama geldi. Çok daha fazla herkese gelecek sevgili arkadaşlar. Herkese, herkes inceleme altına girecek. Ben de, sen de, bir başkası da, çevrende gördüğün. Gök kubbe bunu işaret ediyor. Sıra herkese ve her şeye geliyor. Çünkü muhalefet kanalı dediğimiz 4. ev, kol kırılır, yen içinde kalır dediğimiz alanda sevgili arkadaşım tutulma oldu. Neden böyle diyorsun ya? Mars'tır bu, ya yakar ya yıkar. Hangi tarafı yıkıyor? Haritanda Mars nerede? Nereleri yücelimde? Yücelimini de bilirsen Oğlağı da okursun. Koç evini de, Akrep evini de okursun. Sıra herkese ve her şeye geliyor dersin. Siz öyle zannediyorsunuz. Hani yazıyorsunuz ya, bir kesime gelmiyor. Bak geldi. Cem Küçük'e geldi. Rasim Kütahyalı'ya geldi. Hani baktığımızda yandaş medya dediğimiz gruba da gelmeye başladı mı? Daha da gelecek sevgili dostlar. Kimlik sahibi, soylu dediğiniz her kim varsa zenginler fakirlerin halinden anlayacak. Ve bu etki 2 yıl kadar daha sürecek diyor gök kubbe. Minimum 2028 kapanışında ben yine hepinizi bekliyorum. Yine böyle oturacağız. Hepimize geldi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sıra herkese ve her şeye geliyor diyor. Bu kadar basit. Mars tutulduysa acı tatlı şeyleri konuşuruz. Ülkenin Venüs'ü de tutuldu ya Tuğba diyeceksiniz 2021-2023 arasında. Akrep boğa aksı tutulmalarında Venüs tutuldu, niye iyice şeyler konuşmuyoruz diyebilirsiniz. Jüpiter tutuldu. Akrep'te sevgili arkadaşlar kredileri, borçları, faizleri,
Yani çeteleri, akrep, her şeyi konuşuruz. 5. ev borsayı konuşuruz. Sanatçıları konuşuruz. Eşittir havas, bu kadar basittir. Açılar konuşur. Bir gezegenin tutulmasının diğer meali de ilahi nizam, açılar, ilahi dokunuşlardır. Çok daha fazlasıyla da katlanarak geliyor diyor gök kubbe. Şimdi etkileri yaklaşık 2 yıl sürecek sert gündemlere geçiyoruz. Evet, 2027'de 5 tutulma göreceğiz sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey sıradan ve normal olmayacak. 2026 yılını tekrar hatırlatayım. Biz bu 2026 yılını hiç unutmayacağız. Umarım 2026 kapanışına kadar astrolojik öngörüdür bu. Benim elimde bir zodyak çarkı var. Hesaplamaları var gökyüzünün. Bu da bana diyor ki umuyorum 2024 26 Haziran'da verdiğim videoda da bahsettim. Sismik hareketle canımız yanmaz diyor gök kubbe sevgili arkadaşlar. Bizim buna da yapabileceğimiz ayrıca hiçbir şey yok. Değiştireceğimiz, kabul etmek zorunda olduğumuz, değiştireceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz gündemler var. Evet, global astroloji, dünya astrolojisi konuşuyoruz ama bu bireysel hayatlarımız için de bu etkiler var. Şimdi bu hafta Venüs Terazi burcuna geçecek. Daha dün akşamki videoyu dinleyebilirsiniz. Sıra kadın siyasetçilere Eylül tutulması gösterdi. Katlanarak gelecek. İşte ilk belediye başkanı Yalova'ydı galiba. Arkasından Sinem Hanım'dı. Şimdi bugün Serra Hanım hakkında soruşturma başlatılmış. Size geçen yıl 2 derece Aslan Burcu'nda bir tutulma vardı. Yeni bir lider mi doğuyor videosu. 2 kadın ses getirecek diye bir yorum yapmıştım sevgili arkadaşlar. Hatırlar mısınız? İşte aynen öyle sevgili Kerem abi. Aylar önce söylediklerimizi yaşıyoruz. Çünkü astroloji bize bunu gösteriyor. Dereceler gösteriyor. Gezegenlerin mealleri gösteriyor. Şimdi demek ki daha da fazlasıyla katlanarak sıra kadın siyasetçilere, kadın yöneticilere, kimlik sahibi, toplumda ses getirecek kişilere geliyor dedirtiyor yine. Hemen Ağustos'un ilk haftası itibariyle halkın gözü, kulağı mecliste, yapılan açıklamalarda iktidar partimizde olacak diyor. 10. eve çalışan bir ay varsa haritanda gözün, kulağın, kariyerinde, toplum önü duruşunda, dışarıdan nasıl algılandığında ananda babanda olur sevgili arkadaşım. Aysa bu dünya astrolojisi olarak yapıyorsak ben size lunar return haritaları da takip ederek öngörü yapıyorum. Tek çeşit haritadan konuşmuyorum biliyorsunuz. Ya işte sevgili Eren Hanımcığım daha da katlanarak böyle senin çevreye fazlasıyla gelir diyelim. Ya adaşlarınıza da. Üzgünüm. Gök kubbe bize daha da katlanarak geleceğini gösteriyor. Aslında çok konuştuk. Hep bunların üzerinden geçiyoruz. 2026, 2027, 2028 sıradan yıllar değil sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Mars Hamal'la hizalanan sınır aşımı, Plüto sınır aşımı Ağustos'ta tutulma geliyor. Mars tam tutulma anında sevgili arkadaşlar şöyle bu bilgisayarı alalım. Etkileri uzun sürecek. Fakat engellemeler, yasaklar, baskı yaratan durumlar devreye girebilir diyor. Fakat ben özellikle Ağustos'un ilk haftası itibariyle yine üzerine basa basa şunu sizlere nacizane tavsiye ederim. Hep böyle anlattım ben. Kimsenin Mars'ına müdahale edemem. Kolektife hep birlikte çıkıp bir bilgi sunuyoruz. Tasavvufi bakış açısıyla, İslami astroloji bakış açısıyla da bakalım. Mars, Sufi bakış açısıyla anlatıyorum. Ne diyor? Fitnedir. Bir grubun savaşması bir grup için diyor bedbaht bir mutluluk olurken bir grup içinde mutsuzluk olur diyor Mars üstü tutulmalar sevgili arkadaşlar. Şimdi Lilith ay karşıtlığı varsa bakın büyük hırsızlıklarla karşılaşabiliriz. 18 derece Lilith Oğlak'ta. Çiftçiler, hayvancılık sektörü, hayvanlarla ilgili konuları konuşabiliriz. Şeliyak var. 1. Reçbeller, 2. Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan sevgili emektarlarımız. Sizleri sanki biraz traktörlerinizle, ne bileyim elinizde kuzunuzla, büyükbaş hayvanlarınızla bir sanki Ankara yolunda görebiliriz gibi geliyor. Halkın tepkiselliği olur diyor. Hemen giriş itibariyle. Fakat şeliyak varsa hırsızlık vardır sevgili arkadaşlar. Yalan haberler, Lilith. Ülke genelinde baykuşları görebiliriz. Lilith. Black Moon. Karanlık bir doğa görebiliriz. 4.
10 aksına geliyor. Yalan haberler duyabiliriz. Lütfen sakinliği, sükuneti tercih edelim derim. Ki tam 12 derece Algorap'ta bir Venüs yükselecek. Hak, adalet konularını konuşuruz. Yani bir kadın ses getirecek diyor. Siyasetçiler ses getirecek ki tam Venüs'ün geçiş anı burç değiştirirken yay yükseliyor. Ülkenin 6. evi. Mesela genç teğmenlerimizi konuşacağız belki. İhraç edilen genç teğmenlerimiz vardı ya. Şimdi aklıma o geldi. Venüs 2 derece teraziyi görünce. Tam Algorap derecesinde ülkede çok Algorap varsa siyasi de sevgili arkadaşlar davalık gündemleri bolca konuşabileceğimizi işaret ediyor. Hemen ilk giriş anıyla ve etkileri de 2 yıl kadar sürecek diyor. Önemli isimlerin rahatsızlanmasını konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Önemli isimler. Venüs 16 derece Güneş 16 derece Aslan burcunda olacak. Bugün derste söyledim. Sevgili arkadaşlar, Jüpiter Aslan, Güneş Aslan. Güneş tam Dupe derecesinde 9 Ağustos. Demek ki Ağustos girişiyle ki bunu gördük. Mars ikizlerde sevgili arkadaşlar. Geçtiği zamanda konuştuk. 12. evine ülkenin gelen bir Mars tehlikeli, vahşi hayvan saldırılarını anlatır. O zaman da Seferihisar'da evinin balkonunda uyuyan bir vatandaşımıza biliyorsunuz ayı saldırdı. Çok ilginç değil mi? Ta Ödemiş'ten filan geldiği söyleniliyor. Navigasyonu var. Ayılar bile akıllı. Akıllı olur tabii artık hayvanlarda. Bu kadar katledilme. Bak, hayvanlardan bulaşan salgın hastalıkları konuşacağız herhalde. Hayvancıları, çiftçileri, ekinlerin zarar görmesini konuşacaksak şap salgını, hayvanların karın bölgesini etkileyen Nisan 2026'da Vertex'te bir tutulma oldu. Oradaki dereceler teğmenler, uzmanlar, çavuşlar, erler, unutmayın 27 derece Vertex'teki tutulmayı sevgili arkadaşlar. 17 Nisan 2026 idi diye hatırlıyorum. Şimdi tetikler var. İnşallah belki teğmenlerimizin olumlu yönde halkın coşkusu olacak. Ama burada EOS varsa biraz caddelere, sokaklara tepki olacak diyor sevgili arkadaşlar. Dupe var, hayvan saldırılarını. Dupe ayılarla dünya genelinde de görürüz sevgili arkadaşlar. Dupe, pençe, öyle pençeyi vurabilir diyor. Ego var diyor. Dürtüsellik var diyor sevgili dostlar. Yani Mars özellikle ez cümle tutulmada sınır aşımı ve hamalla hizalanıyorsa aman ya Rabbi diyorum. Dünyayı yöneten Plüto aslan kuşaklarının istikbali için, rahatları için aman ya Rabbi diyorum yani. Dünya halklarına Rabbim yar ve yardımcı olsun. Bütün dünya halklarına. Sevgili arkadaşlar, Mars Hamal'da. Bu Hamal aynı zamanda 6, 8, 12. evlerinizdeyse sevgili arkadaşlar her türlü fıtıkla alakalıdır. İşte Satürn'ün örnek veriyorum Akrep burcundadır. İlk 5-6 dekanattadır. Bir de retro ise kasık fıtıklarında da çok görüyorum. Her türlü fıtıkla ilgili boyununuza spor yapıyorsanız dikkat edin. Yani boyun, kas yaralanmaları fıtıklarla ilgili olduğu için sıkıntılı durum oluşturmayın kendinize. Şimdi şuradan bir döndürelim bakalım. Biraz caddelere, sokaklara sevgili arkadaşlar atıfta bulunuyor. Lütfen inanmayın, yalan haberler verilebilir diyor, servis edilebilir. Yani Lilith 18 derece Oğlak'ta. Şöyle bir alalım. Madenler çok dikkat çekebilir. Madencilerimizi, çalışanları, şöyle bir Uranyen'de 30'la alalım kadranı. Sizi bekletiyorum. Var mı sormak istediğiniz sevgili kanal üyelerimize özel herhalde sorular? Evet, 30'luk yaptık. Sevgili arkadaşlar, Hekate var. Kadersel ay düğümleriyle hemen 8 Ağustos 9 Ağustos günü diyelim, pazar günü bir geçiş. Ama biz bunu 7'si 8'i gibi yani Ağustos'un ilk haftasıyla
hissedebiliriz. Satürn Hades. Çok cici bici haberler yok sevgili arkadaşlar. Satürn Hades orta noktası, Koç noktasında ay halk için kolay bir ay olmayabilir diyor. Ağustos, Eylül birazcık stresli duruyor. Uçak kazalarını, Ikarus düşmek biliyorsunuz. Girit, Yunanistan bu bölgeleri konuşabiliriz. Yani yıpratıcı haberlerin alınabileceği bir dolu dolu sürece girdiğimizi gösteriyor ama hemen Ağustos'un ilk haftası itibariyle yıpratıcı haberler olabilir, yalan haberler olabilir. Yani hekate, caddeler, sokaklar karışabilir. Sokağa çıkma örnek veriyorum, yasakları görebiliriz. Çünkü Satürn Hades orta noktası, kadersel ay düğümlerinin karşısına Satürn geliyorsa üzgünüm. Hemen Ağustos'un ilk haftası itibariyle zaten önümüzdeki 6 aylık süreçte dünya süresi olarak yapmıştık hatırlarsanız bir ülkenin yası matemini işaret edebilir bize. Edebilir. Edecek diye bir şey yok. Son söz Rabbe aittir. Olmadı mı sevgili Havva Hanımcığım? Ülkenin ruh noktası balıkta. Aslında oluyor da. Daha da fazlası olacak. Hani dediniz ya olmuyor mu? Olmadı mı? Dönün bakın 2015, 2016. Vallahi ben yoktum. Olanlar düşünsün. 2008, 9, 10 Lale devrini yaşarken. Oluyor aslında. Belki de biz görmüyoruz. Bütün inandıklarımızı sorgulayacağız sevgili arkadaşlar. Dragonik haritasında ülkemizin Uranüs'ü 5 derece terazi burcunda. Bunların çok mealleri var. Zaniyahlı bir Uranüs'ümüz var. Ama normal haritada bakarsak Anka, Zümrüdü Anka. Hani dedik ya küllerimizden doğacağız diye. Ve bugün ders kaydımız var. Öğrenciler, sevgili arkadaşlarım burada mısınız? Nasıl güzel çalışıyor değil mi? Sevgili arkadaşlar, evet olabilir. Bakın yaşça büyük kişilerin rahatsızlanması Satürn 14 derece Koç'ta olacak. Şimdi artı Alpertas derecesi sevgili arkadaşlar bunlar. Bunun meali ne? Galyana getirmek, isyana sürüklemektir bilginiz olsun. Ya yeter artık. Lilith ay. Lilith 18 derecede ve Lilith üzgünüm sismik hareket formüllerinin üzerine geliyor. Ben şöyle çizeyim size alayım ekranı göstereyim. Astroloji harika bir ilim sevgili arkadaşlar. Çok seviniyorum ben. Herkese doğru yapmayan, etikasına uymayan herkese de çok güzel cezalar gelsin. Hak, hakikat ayrılsın. Çok büyük salgın geliyor. Unutun tatile gidemeyeceksiniz. Türkiye'de biri ölecek. Ölmedi. Seçim olmayacak 2023'te. Cemal Şengör adı hocanın ağzına düştük. Haklı. Bilim konuşuyor ya karşıda. Bilim insanı. Seçim olmayacak. Biri ölecek. Hepimiz de ölmeye geldik zaten. Hepimiz ölmeye geldik. Bir gün öleceğiz. Ne kadar güzel oluyor. Satürn Koç, Neptün Koç kıranı. Hep dedim ya vallahi ben çok mutluyum. Kim ne hak ettiyse onu yaşayacak. Gökten düşen artık elma mı olur, armut mu olur? Kışın size 2025'te anlatırken böyle kalpaklarım vardı. Çıkardım. İçinden tavşan mı çıkar? Ne çıkarsa halk da bunu yaşayacak dedik. Felaket tellalı. Hiç mi iyi bir şey yok? Güzel şeyler düşünün. Düşünmekle olmuyor sevgili arkadaşım. Düşünmekle hayatını aha da bu oturduğun koltukta değiştiremezsin. Artık bir kabul edin daha silkelenin. Çok iyi olacak. Her şey çok güzel olacak. Yok öyle bir şey. Düşünmek yetmez. Eyleme geçeceksin. Adım atacaksın. İyi olması için ülkende taş üstüne taş koyuyor musun? Sokakta giderken önüne çıkan bir taşı aman ya ben geçtim bunun kenarından fark ettim de üstünden geçer bir teyzemin kafasına bir çocuğun başına gelir diye müdahale edebiliyor muyuz? Etmiyoruz. Ne konuşuyoruz ki bugün hep birlikte? Sevgili arkadaşlar, Plüto birinci ev insanıyız. Ve aynı zamanda Plütomuz Dragonik haritada da 3 derece
Kova burcunda. Yani demek ki ciddi değişimler geliyor. Dragon'un üzerine de koyun sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir göstereyim. Hadi böyle yürek hoplatan bir haber de alabiliriz sevgili arkadaşlar. Bazen dikkat ediyorum çünkü bu 18 derece Oğlak'ta, onun göstergesi 14 derecede, o da sismik hareket formülleriyle çalışıyor işte. Deprem etkisi yaratabilecek ciddi haberler alabiliriz. Bunu da ne renk yapalım? Maviyle alayım kare içine. Evet. Şöyle, bilmiyorum görebilecek misiniz? Şunu yaklaştı. Bakın bu Lilith tam 4. ev, ülke topraklarının 4. evini anlatan yerde giriş yapacak. Bak zaten karşısında da Plüto, Neptün ses getirecek haberler var diyor sevgili arkadaşlar. Ne zamanmış? Bak tarihi de şöyle. Gidebilirsek. Şöyle alayım size. 9 Ağustos 2026 saat 10.38 itibariyle hissetmeye başlayacakmışız artık hep birlikte. Yani durum böyleyse o zaman ben de size Lilith varsa aman ha dikkat edin diyeceğim. Bak salgınları konuşacağız bir de sevgili arkadaşlar. Suları konuşacağız. Çeşmeyi aşacaksın, belki çamur akacak. Balıkbaşı aksı tutulmalarını 2025. Hadi hep dedim ya, hele bir ay bir güneş tutulsun. O tutulmaları unutmayın. Havadan yağan çamurlar. Görüyoruz zaten bunu. Gökyüzünün bir anda yani böyle kıpkırmızı olması, kızıl olması, bazı ülkelerin karanlığa bölünmesidir bu dereceler sevgili arkadaşlar. Sonlanmalar var hayatımızda. Tabii ki krizlerde de sonlanmalar olabilir. Ya 29 derecede analitik bir güneş tutulması karşıtlığında Satürn Klaritas pozisyonda retro balık 29 derecede tutulma oldu. Havanın çok soğuması. Aynen öyle. Atlantis'i tutulduysa bizim ülkemizin dünya genelini, mesela Irak'ı izleyin sevgili arkadaşlar. Irak. Biz Irak'la bir anlaşma yaptık değil mi? Bugün derste bu konuyu da işledik biz. Sabit yıldızlar vardır. Canım arkadaşlarım. Irak'la bu anlaşmamız filan bozulabilir. Mesela ben 2024 Aralık ayında hatırlarsanız bir öngörü yapmıştım. Irak bir gün bizi ortada bırakabilir. Mars'ı 25 derece Koç. Irak astroloji haritasını izleyelim. Bugün yarın sağa solu ateşe kendi dönerken çok ciddi taş gibi dolular, sel, sismik hareket Irak'ta görebilir diyor sevgili arkadaşlar. Kritik bir döneme girdiğimizi ve bu dönem için yaklaşık 2 yıl kadar süreceğinin farkında olmalıyız. Bir yenilenme, evet sevgili arkadaşım, Irak. Irak astroloji haritasını izleyin sevgili arkadaşlar. Mars'ı 25 derece Koç burcunda. 25 derece Koç'ta. Hemen şuradan bir bakayım. Sınıf arkadaşlarım var mısınız? Bugün derste Irak astroloji haritasıyla. Bilmiyorum valla, yani anlaşma falan okumadım ama şimdi hemen Irak astroloji haritası biliyorum. Mars derecesi Irak astroloji haritasının. Bizim 10. evimiz Irak'ın Mars'ı benim 10. evime geliyor ülkemde. Bak benim 8. evime geliyor. Gitmiyorum ben Irak'a. Ameliyat olabilirim, düşebilirim, Mars'ıma, Satürn'üme dokunuyor. Aman benim çenem çok, ben özgür bir hanımefendiyim. Başıma da ne işim var Irak'ta? Allah'a şükür hiç uçmadım Erbil'e filan da.
Arkadaşlarım gitti, ben hiç uçmak, yatı falan nasip olmadı. Zor olurmuş benim için çünkü. Benim ülke halkımın sevgili arkadaşlar 10. evine geliyor. Merkür'ünün, Satürn'ünün karşıtlığına gelen bir Mars'ı var sinastri yaptığımda. Ülke halkı Merkür anlaşmalar, Merkür ticaret, değil mi? Merkür eğitim, Merkür gençler, Merkür haberler. Satürn'e de ama karşıtlık yapıyor. Satürn ülkenin 7. evini yönetiyor aynı zamanda. 11. evine denk geliyor. Gibi gibi çok işler var sevgili arkadaşlar. Şimdi o yüzden Irak astroloji haritasını hep birlikte takip edelim. Eğer ki bakın Koç terazi aksı, ya tatlım ama sen yani ne olacak bu halin? Gitti arkadaş. Benim hayvancıklarım da çok meraklı. Sincap geldi buraya da. Astroloji dinliyor, psikolojisi bozulacak. Neyse sevgili arkadaşlar. Şimdi haritalarınızda Mars'ınız bu derecelerde olabilir. 3. evde, 9. evde. Bakın bir trafik kurallarına uyun derim size açıkçası. 3-9 aksı ki 9. evdeki bir el kurdahlı. El kurdah sabit yıldızı var. Yani koç sabitleri zordur bir kere. Koçta tutulmalar olan ev aksınızda kaos çıkar. Şimdi hani neden hep 4. ev tarafı bunu yaşıyor diyorsunuz ya. Gel şöyle dragonik haritaya alalım. Ülkemin 4. evi Mars, o gördüğünüz terazi. Hani bütün astrologçuklar paylaşıyor ya. Onu çevir. Senin ülken çok güçlü bir askeri olan bir ülke. 27 derece vertex. Yukarısıyla pek oynamayacaksın arkadaşım. 4. ev, 10. ev. Karşıda çünkü Hades filan var böyle Uranüs terazi. Başına dert alırsın diyor. Bilmem anlatabildim mi? Bir, El Kurdah Mars'ta senin haritanda da varsa, Merkür'ün varsa bana göre eğer ki o Merkür, Ay, ağzınız çok iyi laf yapar. El Kurdahlı arkadaşlar. Ben filan manipülatör değilim filan diye düşünme. Merkür, Ay çok görürüm. 1 numaralı manipülatörlerdir. Şimdi kim? Irak astroloji haritasının Mars'ı bu derecedeymiş sevgili arkadaşlar. Savaştır mesela. İşte Koç terazi aksı tutulmalarıyla aslında Orta Doğu'nun ateşi yanmıştır canım arkadaşlarım. Zelenski'nin de. Mesela Rusya o derecede saldırdı Zelenski'ye. El kurdaha dikkat edin. Çünkü mahkemelik olursunuz. Bilginiz olsun. Jüpiter'iniz varsa, Merkür'ünüz varsa, bak biraz da gelin ders anlatayım size. Jüpiter varsa bir hakim karşısına çıkabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi benim hani ülke astroloji haritamda sıkıntılı çalışır. El kurdahı dersin çok güçlü bir ülke. Benim yararıma filan. Belli edilmezsiniz, dolandırılırsınız sevgili arkadaşlar. El kurdaklı bir ortağın filan varsa bak bakayım Vesta'na, Merkür'üne, Jüpiter'ine ne açı yapıyor. El kurdah. Kendini belli etmez. Yani ileride bir diyor Satürn, Merkür davalık olabilirsiniz. Neyse konumuza geri dönelim. Ama bu da bizim konumuzda. Biz bir anlaşma yaptık Irak'ta, bizim için önemli. Şimdi sevgili arkadaşım, Venüs terazi geçişi ilerletilmiş haritanda Güneş terazi. Güneşin kaç derece terazi? Sen benim öğrencimsen 5-6 derecelere bir dikkat et, sert açılar varsa diyeceğim. Haritanda yükselen terazi o zaman sen 1. evden bahsediyorsun arkadaşım. 1. evine gelmiş Venüs. 10. evine kare yapar. O Venüs nereleri yönetiyor? Güneşin üstüne geldi. Normalde
Güneşine gelmiş. Ruhunu, kendini güzelleştirebilirsin. Dış görünüşünde güzellik yapabilirsin. Babandan o güneş 1 numara baban, 2 numara patronun, 3 numara eşin. Ben öğrencimsin zannediyorum. Ben sana vermişimdir zaten sevgili Esra Hanımcığım inputları. En az 2 saatte danışmanlık yapmışızdır sizinle. Dikkatli olun. Şimdi terazinin karşısında koç. Koç terazi aksı tutulmalarını yaşadınız sevgili arkadaşlar. Her birimiz. İşte onun için alt tarafta oluyor şu anda bu kaos, bu savaş, bu mücadele alanı. Fakat ben size şu 2024 10 Mayıs 2024 dün aslında alıp koyacağımı söylemiştim ama Satürn Koç, Neptün Koç geçişi 10. ev içinde de yargı durumlarının olacağını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Kritik bir döneme olduğunun lütfen farkında olun. Askeriye konular, mücadele, dünya genelinde polisiye, kargaşa, atmosferini tetikleyecek gelişmeler. Allah'a şükür şu Jüpiter biraz Plüto'dan, karşıtlığından uzaklaşmaya başladı. Valla basınç, kimle konuşsam sıkıntıda. Kimle konuşsam Tuğba yüreğim daralıyor, ne olacak? Ne bileyim diyorum ben, ne olacak? Benim kürem inim cinim yok. Astrolojik harita ya bakıyorum sadece. Ama biraz sevgili arkadaşlar, dünya genelinde yöneticilerle ilgili stresler vurgu kazanabilir diyor gökyüzü haritaları tüten duman. Biraz gök kubbede askeriye konular, işte polisiye konular, mücadele, kargaşaya açık bir dönem olabileceğini dünya genelinde de bize işaret ediyor. Bakın isyanlara, yangınlara kapalı alan halen daha Mars, ikizler, Türkiye astroloji haritasının 12. evini dolaşıyor sevgili arkadaşlar. Bir, ekinleri 18 derece, 17-18 şeliyak. Demek ki biz çiftçileri, hayvancıları, reçberleri filan bolca konuşacağımızı gösteriyor. Hemen hemen Ağustos'un ilk haftası girişiyle birlikte. Çalışan hakları, işsizlik, bak dünya genelinde de bizim kendi ülkemizde de demek ki çok fazlasıyla ön plana çıkacak. Hayatımız adına daha pratikleştirme dönemimiz olmalı. Daha kendimizi ön plana çıkaracağımız ama egodan, kibirden de uzak durmamız gereken dönemi işaret ediyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları, ünlü vakıflar, hayır kuruluşları tekrar hatırlatmak isterim. Uzunca zamana yayılacak şekilde bize vay be bu nasıl olur? Gözler astereya, hayrete düşüp kalacak diyor gök kubbe. Mevcut yönetimleri, mevcut işte hayır verdiğimiz yerleri diyelim, kendimizi sorgulayacağız. Onları değil sevgili arkadaşlar. Tutulma mevsimi eşittir. Çünkü bize ne dedi gök kubbe? İbretlik sahneler zamanıdır. Hem de tarihe not düşecek şekilde. İbretlik, liderlerle ilgili suikastlar, suçlamalar, saldırılar. Mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi haberlerde okudum. Suikast girişiminde bulunmuş filan, yakalandı diye. Böyle çok daha fazlasıyla haber. Bugün biz kendi ülkemizde böyle duyduk. Yarın başka Donald Trump'a, işte belki Netanyahu'ya, belki başka bir yere olay anı görüntüleri ortaya çıktı diyor. Ama son dakika. Neyse ben şunu rahatsız etme moduna alayım. Sevgili arkadaşlarım, böyle suçlamalar, saldırılar, iftira riski var ki hemen söylüyorum, önümüzdeki 2 yılda daha devam edecek diyor. Yalan haberler olabilir. Lilith, Bilek Mumun olduğu yerde sevgili arkadaşlar, Satürn Koç'ta. Yani ben açılarına bakarım. Hemen şöyle alırım. Lunar Return. Hemen ilk girişte. Çok cici bici durmuyor yani. Bilginiz ola. O yüzden sakinlik, sükunet şarttır. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran'da bir yayın vermiştim size. Değil mi? Bir şeyin hazırlık aşaması olabilir. Kendisi ekran önünden çekilebilir diye. 21 Haziran'da yapmışız galiba biz o yayını Sayın Emrah İliç Bey'in programında. O 6-7 gün
kamuoyuna açıklama yapmaması, televizyon ekranlarının önünde olmaması sebebiyle çıkan yalan haberleri biliyoruz değil mi? Biliyorsunuz bizi çok kıskanıyorlar sevgili arkadaşlar. Ama ben de diyorum ki size böyle yalan haberlere inanmayın. Çünkü bir şeyin hazırlık aşaması var arkada. Demek ki bize yapılacak büyük ama halkın tepki verebileceği açıklamaları işaret ediyor. Her duyduğunuza inanmayın diyor. Hemen Ağustos ayı girişiyle gök kubbe. Ki Faces sabit yıldızı nereye çalışıyor yine sevgili halkım? Dördüncü eve. Bir, sismik harekettir Faces. İki, Cupido ile birlikte ise gattar Faces, gattarlık, hamal, gattarlık sevgili arkadaşlar. Bak Satürn boğaya geçecek. Paranızla övünenler, ha buradan sıkıp buradan yalayanlar, cimriler, bir kuruş vermeye eli gitmeyen, titreyenler, market motoru gibi motorla gezenler, çok zengin olanlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Satürn boğa. Böyle buradan sıkıp buradan aşağıdan var yemezler. Son model arabalarıyla tamam hava atanlar, daha ne sayayım size, oturduğu konumlarla. Ben kovayım, sevmem. Herkes eşittir. Çöpçü de eşittir. Çöpçü de zengin olmalıdır. Öğretmenim rahat etmelidir. Benim ayım Venüs'ün 5. evde toplumsal konular. Kuzey ay düğümüm 11'de. Yengeç tanıyın kimi dinliyorsunuz. Benim en büyük hassasiyetimdir insan ayırmak. Parasıyla övünenler hiç haz etmediklerimdir. Konumlarıyla aynı zamanda. Kendini ayrıcalıklı gören zümre sınıf, jet sosyete, üst sınıf, sadece kendini akıllı zannedenler. Hay be ne güzel. Satürn boğaya geçtiğinde hele bir gelsin 6-7 derecelere, ülkenin güneşine, venüsüne filan vura vura gidecek. Sevgili arkadaşım, para nasip işi ya. Parayı yiyebilmek de nasip. Çok zengin olabilirsiniz. Dün Acun Ilıcalı'yı vallahi tebrik ettim. Değil mi? MasterChef'te ölen kişinin kızının vermek de ayrı bir şey. Çok zengin olup da vermeyenler var. Yetime arkada kalan, değil mi? Ona katkı sağladı. O kişi üzerinden belki çok sevilen bir kişiydi. Ben tanımam MasterChef'te ölen vatandaşımızı. Ben izlemem çünkü. İzlemiyorum. Benim zaten evde MasterChef'im ben. Mutfakta, bak astrolojide. Vaktim yok MasterChef'lerle uğraşmaya. Adalarla, Survivor'larla ben giderim Dominik'te kendim odada çocuklarımla top oynarım. Benim ne işim var Dominik'te oturacağım, adayı filan izleyeceğim. Dövüşenleri izleyeceğim. İzlemem ben sevgili arkadaşlar. O yüzden ben tanımıyorum. Belki kişi üzerinden Acun Ilıcalı dediğimiz iş adamı olan bu arkadaşımız reyting yaptı, para kazandı. Ama ne güzel bak ailesine sahip çıktı. Allah böyle yapana gani gani daha çok versin. Verebilmek, çok zengin olup da veremeyenler var. Mesela bizde de var. Biz eşinle helalleştik Tuğba'cığım diyenler var mesela. Trilyonlar sahibi olup da biz kocanla helalleştik. Allah. Biz helalleştik. Ne yapalım şimdi Tuğba diyen ortakları var benim eşimin. Arkadaşı bir tanesi de çocukluk arkadaşı. Vay be görünce dedim. Ah be canım abicim. Nereye götüreceksin acaba? Allah yemeği nasip etsin derler size. Değil mi? Ne güzel yapmış Acun Ilıcalı. Çok hoşuma gitti. Görür görmez bir onu gördüm. Gönlüne bak ya dedim. Yüceliğe bak. Bir de bizim hayatımızda eşimin katkı sağladığı üstünden mobilyelerin hepsi benim ver bakalım diyen insanlara bak. Kıyas olarak da hemen hemen aynılar birçoğu. Neyse Acun daha büyüktür de. Neyse işte böyle. O var ya Satürn boğaya geldiğinde sevgili arkadaşlar veremeyen, hani böyle boş mezar bulsa içine girer bizimkinler, öyle tipler. Örtün üstümü, mezar parası da veremezler. Kimsesizler mezarına filan gider herhalde böyle tipler. Sevgili arkadaşlarım, işte böyleleri izleyeceğiz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şimdi lağımı izliyoruz. Kimse üstüne alınmasın. Lağımı izliyoruz, lağımı. Patladı lağım ya. Akrep boğa aksı tutulmaları. Lağım patladı. Kokuyor sokaklar, koktu. Kokmuşları izliyoruz. Şimdi Jet Sosyete'yi çok böyle trilyonelleri falan izleyeceğiz.
Onlara gelecek Satürn Boğa'ya gelince. Kimlik sahibi, soylu. Onun için diyorum, bir şey gördük, duyduk filan. Oturduğunuz yerden zannediyorsan büyük yanılgıdasın diyor Gök Kubbe. Satürn Boğa. Takip edin hadi bakalım. Aynen öyle, veren el olabilmek. Ama tabii hırsıza filan da vermemek lazım. Kime verdiğine de dikkat edeceksin canım arkadaşım. O da senden soruluyor. Engel var, blokaj var, çok daha büyük yaptırımlar var sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok daha büyük. Aynen öyle sevgili Kerem abi. Mülhem durumlar var. Açıklayamayacağımız. Ya okey, bu böyle oldu da hadi açıkla, belgele desen belgelenilmeyecek bir sürü haber gelebilir. Tamam, olay gelebilir. Satürn Boğa'da ailede de. Tabii ki sevgili arkadaşım, bak Satürn Boğa, dereceyi veriyorum ben sana. 7 derecede bir kere Hamal var. Çok bet bir yıldız yani Hamal sevgili arkadaşım. Etkileri çok iyicil, görülmeyen bir durum. Ha bak, yine ben şunu şöyle anlatayım size sevgili arkadaşlar. Şimdi ben dünya süresi olarak öngörüler yapıyorum. Ve benim çok güzel bir laboratuvarım var. Öğrencilerim bilir. Ve ben bilgi saklamam. Dereceler sınıfı açmam. Ne gerek var ki? O benim öğrencim. Niye bir daha para kazanayım üstünden? Ama size vermiyorlar sevgili arkadaşlar. O çok ünlü dediğiniz öğretmenleriniz. Laboratuvarları yok çünkü. Oradan kopyala yapıştır veriyorlar. Sınıf bilir. Sorarım. Bu derece var arkadaşım. Hadi bakalım söyle. Burada ne oldu? Bu oldu. Değil mi diyorum. Evet diyor. Derece çalışır. Hop alıyorum, topluyorum. Ha bak, ha daha buraları defter kitap dolu. Danışmanlıklarda ben sizin özel hayatınızı merak etmiyorum. Bu derecede bu var ya. Senin ailende kim intihar etti diyorum. Aslanın dereceleri var. Bak geliyor. Çocuklarınızın üzerine çok gitmeyin. Aslanın bazı dereceleri var. Değil mi? Sevgili arkadaşlar, danışmanlık alanlar bilir. Öğrencilerim bilir. Dereceler üstüne çalışıyorum ben. Derece toplarım ben. Gezegene bakmam daha. Önce dereceye bakarım açar açmaz. Dank yakaladığım anda evi, konumu, oturur açısını yorumlarım kendi kendime. Derim bu yılda buraya bu gelmiş. Yakala bakalım. Şimdi bu dereceler varsa, 20 derece aslanda da tutulma olacaksa, sert yaptırımlar, engeller de geliyorsa sevgili arkadaşlar, depresyona giren çok olur. Halkta da olur, aile içlerinize de. O yüzden çocuklarınızın filan üzerine çok fazla gitmeyin sevgili arkadaşlar. Saygısızlık yapsınlar demiyorum ama üstlerine lütfen gitmeyiniz diyorum. Mahkemelik olaylar, çok daha fazla kadın siyasetçiler, ses gedilen kadınlar olacak sevgili arkadaşlar. Askerlerle ilgili gündemler olacak diyor Gök Kubbe bize. Değil mi? Askerlerle ilgili yeni yasalar beklediği bir falan konuşmuştuk sizlerle hatırlarsanız. Sabah 6'dan beri danışmanlık, ders, halen daha anlatıyorum. Bak ne güzel. Kafamı derse veriyorum. Siz de böyle yapın çünkü çok kaoslu bir durum geliyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. İftiralar geliyor çok daha büyük. Amerika'yı, Vancouver'ı gördünüz mü? Bugün böyle geri geri giderken Kanada ile ilgili yaptığım öngörüyü 2024 yılında tetik aldı. 1 Temmuz 2024 yılında Kanada astroloji haritası tetik aldı sevgili arkadaşlar. 1 Temmuz 2024'te aldı. 2024 kapanışına hem Justin Trudeau'ya hem cennet doğasına uzun döneme dikkatimi çektim ben. Yani ne oldu? Babyface Justin Trudeau Aralık 2024'te istifa etti. Carney ve ekibi geldi 2025'te ve yanıyor. Değil mi? Sürekli orman yangınlarıyla, çok ciddi orman yangınlarıyla uğraştı. Dünyanın her yerinde ciddi bir yangın, işsizlik, isyanlar, grevler olacak diyor. Venezuela'yı yine konuşacağız. Bali, Sumatra, Endonezya hemen hemen konuşacağımız bölgelerin içinde. Güney, Kuzey Amerika, Vancouver hayli sert gündemlere gidiyor. Polisiye olaylar, çatışmalar, ayaklanma, hareketlenme, yerküre hareketleri tarihte var. Vancouver depremini de size söyledim sevgili arkadaşlar olduğunu. Savaş atmosferi, üzgünüm, çok daha fazlasıyla da kızışabilir diyor. Mesela Amerika astroloji haritasının Mars'ı 21 derece Bellatrix Capella Bellatrix hattında sevgili arkadaşlar. Donald Trump'ı asker, halk
Beyaz Saray'dan ayrılacaklar demişti bize Eylül 2025 tutulması. Polonya'yı bakalım, takip edelim. En kısa zamanda Polonya'da neler geliyor sevgili arkadaşlar. Özgür Özel, CHP çok daha fazlasıyla muhalefet kanallarını 21 Haziran sonrası tufan demiştik hatırlarsanız. 21 Haziran Serra Hanım nerenin? Muhalefet kanalının değil mi? Daha da karışacak diyor. Liderlik vasfıyla ön planda olan kişilerin alaşağıya edilmesi, zor bir süreçleri içine girebiliriz. Şimdi Mars tutulmaları tetikliyor. Size Sayın Özgür Özel'in 2025'te ben öngörümü yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor, Özgür Özel gidiyor diye. Ne istiyorsun bu adamdan? Ben değil bak gökyüzü istiyormuş. Ben dereceleri okuyorum sevgili arkadaşlar. Ne istiyorsun sen bizim liderimizden? Sizin bizim bilemedim yani sevgili arkadaşlar diyor Gökkubbe. Çok daha fazlasıyla karışacağını gösteriyor, zorlanacağını gösteriyor. Bu ailesiyle olabilir. Bu ailevi yani insanların aileleri de var değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi doğru mu bilmiyorum. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Entübe edildi diye okudum. İnsan haberlere de inanamıyor. Bilmiyorum dün de bir düğünde gördüm. Kendisinin fotoğrafını. Doğru mu bilmiyorum. Eşleriyle nereden biliyorsun sen? Bize Erencim altına gelip yazmışlar. Gidin o videonu okuyun. Nereden biliyorsun hanımını aldattığını? Halkım sen iyi misin? Ailesiyle ilgili durum olabilir diyorum. Nereden biliyorsun Özgür Özel'in hanımını aldattığını? Ben aldatıyor demiyorum. Arkadaşlar diyemem. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben astroloji haritasını okuyorum. Benim ne anlattığım değil. Televizyon başında kireç tutmuş, örümcek ağı tutmuş, bak örümcek kablosu gibi olanların ne anladığı önemli sevgili arkadaşım. Özgür Özel'in haritası şu anda Mars tutulmaları da tetikliyor ise balık başak aksı tutulmalarını Mars ikizler bende, sende, yerkürede Mars tetikler en büyük tetikçidir. O zaman demek ki Özgür Özel'le de ilgili ağır sorumluluklar de, yükümlülükler altında olması de, ailesiyle ilgili durumlar yaşaması. Bu insanların sağlığı da var da güneş sağlıkları Satürn karşılarında Sayın Özgür Özel'in Satürn Kleritas bozulmuşluğunda tutulma oldu. Öğretti mi öğretmencikleriniz? Jüpiter retro ve Satürn retro olursa ne olur? Sorun öğretmenciklerinize. Sevgili arkadaşlar. Önemlidir yani. Bir Satürn, Başak retrolu, balıktaki retro deyip geçme. Bunun meali var çünkü. Şimdi mesela Güneş Kova'ya geçecek. Kışın da çarşı pazar karışacak. O zaman yine konuşacağız. Karşıda bir Jüpiter Aslan olacak. Aslan Kova ve de yanında Plüto olacak sevgili arkadaşlar. Dünya genelinde agresif bir gündem, bizim ülkemizde de agresif durumlar olabilir. Macron'un sevgili arkadaşlar en çok konuşacağımız yöneticilerin arasına yazın. Hatta kadın yöneticilere Meloni'yi de söylemiştik hatırlar mısınız? Dünya genelinde kadınlar, kadın yöneticiler, siyasetçiler, iş kadınları bizim ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de konuşulabilir diyor. Sayın Vladimir Putin'in sevgili arkadaşlar, evet onu da konuşacağız. Mars'ı tetik alıyor. Ay ikizler insanı sevgili arkadaşlar. Agresif, daha da agresif bir profil dünya genelinde sağlığı el verirse çizebilir sevgili arkadaşlar. Çin devlet başkanını konuşacağız. Sayın Donald Trump'ı konuşacağız. Çin. O zaman bu liderlere birbiriyle çekişmelerini, atışmalarını bir gecede piyasaları kırmızıya boyamasını konuşacağız o zaman yine. Hatta Jüpiter Aslan önümüzdeki bir yıllık süreçte konuşacağız. Büyük bir agresyon, mücadelenin tetiği Ağustos ayı itibariyle gelmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok hayırlı bir yıl değil, acı tatlar olan bir yıl gibi duruyor sevgili arkadaşlar, duruyor. 2026, 28 Ekim 2026, 28 Ekim 2027 arasında 12. evi yükselecek ülkenin çok güzel karmalarımızı, ettiklerimizi hep beraber biçeceğiz.
Bugün kritik bir haftaya geliyor. Sayın Bahçeli'den çağrı diye bir haber okudum az önce. 14 Haziran 2026'da söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bunu uzun dönemden beri anlatıyorum. Lider çağrıları diye hatırlarsanız. Ama işte hakiki astroloji budur. Tetikler gelmesi lazım. Öngörü hepimiz yapıyoruz. Tetikler geldiğinde de bunu hesaplayıp ondan üstünden size tekrar geçiyorum. Barış, demokrasi, kardeşlik çağrıları, şarkıları, pankartları, anonsları, billboardları geliyor. Yine Doğu bölgemizde sokaklarda İmralı'dan yapılacak çağrılar, halaylar, boy boy televizyonda gösterileri geliyor. Annelerimiz ağlıyor sevgili arkadaşlar. Hep birlikte siyah giyme günlerine doğru gidiyor gibi duruyoruz. Allah analarımızı ağlatmayalım. Dünya genelinde mi, itinayla mı desem bilemiyorum. Yıldırım gibi her sabahı farklı senaryolara açık, daha yıllardayız. Öyle bir döneme geçiyoruz ki açıkçası itinayla mı diyebilirim? İtinayla demek istiyorum. Her sabahı, her günü değişen gündemler. Gündemler. Halit Levent'i unutmayın. Unuttuk çünkü. Bugün Serra Hanım girdi gündeme. Bugün başka biri girdi gündeme. Dün Cem Küçük girdi değil mi? Soğutma, buzdolabı. Satürn'ün karşıtlığında tutulma aldı. Ateşi soğutmak da lazım sevgili arkadaşlar. Canan Karatay gibi bilim insanları geliyor gündeme. İsim yapmış hekimler geliyor gündeme. Ümit Bey'di galiba. Hatta Antep'te karşılaşmıştım kendisiyle. Soyadını unuttum. Bilim insanlarımıza gözlerimizi çevirebiliriz sevgili arkadaşlar. 28 Ocak itibariyle 2025 Ocak'ta bir de 25 Ocak 2025'te hem sıra herkese ve her şeye geliyor demiştim, hem de size bir post yazmıştım. 25 Ocak 2025'te. Takip ediyor musunuz? Sun Tuğba 82'de. Bu bir tutulma öngörüsüydü çünkü sevgili arkadaşlar. 28 Ocak 2025 itibariyle başlayan önümüzdeki günlerde etkisini hissettirecek şekilde ciddi, hiç korkusuzca gözdağı vermek amaçlı Toro, Silentium, Black Moon tetik aldı çünkü tutulmada. Dikteye açık bir şekilde manipülatif fikirlerin dayatılacağı, dünya ve ülkemiz genelindeki liderlerin kendi politik pencerelerinden bakarak görüşlerini dayatma sırası gelmiştir. Toplumsal olarak bakın, kontrol dışı olaylara, üzücü haberlere, suikast girişimlerine, Allah korusun kınadığımız terör tarzı lanetlenecek olaylara ve tanınmış isimlere Silentium susturma operasyonlarıdır. Silentium. Halkın ve medyanın sesinin kesilmesi, Merkür, Silentium. Yazın bakın Silentium nedir? Tutulmalarda bu Metis astrolojisi falan öğretiyor mu astrologçuklar, öğretmenleriniz sevgili arkadaşlar? Bakın Metis astrolojinize. Dünya genelinde bir halk ihanetle karşılaşacakmış mesela diyor gök kubbe bize. Donald Trump, Çin, agresyon, mücadele başlıyor. Ben izninizle ayrılmam gerekiyor. Kadınlarla ilgili ses getirecek olaylar. Çocuklara lütfen sahip çıkınız. Endişelerimiz bakın çok gün yüzüne çıkabilir. Satürn 14 derece Koç'ta, baş kafa sağlığınıza lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Basınç hissiyatı yaşayabiliriz. Stresten lütfen uzak tutunuz. Çünkü kendinizi uzak tutunuz. Gerekirse haberleri hiç açmayınız. Hayli ateşli bir döneme, ülkemizin iç koşullarını, iç atmosferini, güvenliğini tehdit eden, doğal afet gibi Allah korusun gündemlere işaret çeken. Şimdi Venüs teraziye geçerken anlattık. Belediye binaları, adliye sarayları, evlendirme daireleri riskli olabilir diyor. Gündemde olabilir. Sulardan zehirlenenler, şehir suları, belediyelerle ilgili daha ciddi soruşturmalar görebiliriz. Kamu binaları, eski binalar sevgili arkadaşlar, yani stresli olabilir.
Hava koşulları, iklim değişikliklerine lütfen dikkatli olun. Bu ay çiftçiler, tedbirli olun. Hayvancılıkla uğraşanlar. Hani diyeceğim kapıya şey koyuyorlar ya, korkuluk. Ne koyacaksınız bilemedim. Tedbirlerinizi alınız. Sevgili arkadaşlar, hayvanlarımızla ilgili de ses getirecek. Yani tepki, atmosferi germek. Hayvanlarla ilgili de ateşli, üzücü gündemler yaşayabiliriz. Toprakla uğraşanlar, çiftçiler, dikkat gerektiren hayvancılıkla uğraşanlar bir dönemdesiniz. Emek veriyorsunuz. Siz bizim efendimizsiniz. Bizim evdekileri duyuyor musunuz? Bağırışıyorlar. Yaralayıcı faktörler ortada olabilir. Lütfen iletişim engelleriyle karşılaşabiliriz. Kısıtlamalar, daha ciddi sert yaptırımlar önümüzdeki 2 yılda katlanarak devam edecek. Çocuk sağlığına çok dikkat sevgili arkadaşlar. Çok salgınlar diyor. Çocukların sağlığı, çocuklarla ilgili konular ses getirebilir diyor. Sanatçılar stresli gelişmeleri işaret ediyor. Sevilen sanatçılarımızla ilgili gündemler. Gülben Ergen, bakın doğru mu bilmiyorum. Dün konuştuk. Onun da bir cezai işlem almasını konuşabiliriz. Zor bir sürece girecek kendisi ve tepki çekti aboneliklerle şimdi. Stresli gelişmeler, sevilen sanatçılarımızla ilgili üzücü ya da gizli, şaşırtıcı, seni teneşir patlasın dedirtecek gelişmeler, imtihanların yaşanması olasıdır. Bakalım Maliye Bakanımızı bir konuşalım. Gidiyor mu acaba? Düşünüyorum. Merkez Bankası'nın başkanı değişiyor. Koltuklarda da değişim geliyor diyor sevgili arkadaşlar. NATO'la ilgili aldığımız, ittifak içerisinde olduğumuz ülkelerle önemli gelişmelerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böyle duruyor. Salgın hastalıklara lütfen dikkat edelim. Sismik aktivitede artış olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Gösterdim. Lilith tam hassas formüllerin üzerine geliyorsa tedbir bizden, takdir Allah'tan. Rabbim düşmana fırsat vermesin. Black Moon. Dikkat edin elektromanyetik frekanslara sevgili arkadaşlar. Ani, beklenmedik, sarsıcı haberler, gelişmeler. Açık olabilirsiniz diyor. Bilginiz olsun. Bakalım izleyelim Kuzey Amerika, Güney Amerika neler oluyor neler. Bakın arkadaşlar 5. ev bakanlıklar 5-11 aksı. Turizmi de girer, Jüpiter Aslan'da. Değil mi? Olabilir. Ünlü yargıçlar, hakimler, ünlü isimler. Olabilir yani. Bilmiyorum. İsim yazmıyor çünkü. Arketipi birleştiriyorum. Jüpiter Aslan. Değil mi? Tarihi yerler, tarihi mekanlar, sanatçılar, kasinolar, kumarhaneler, eğlence merkezleri, AVM'ler, oteller. Siz de böyle üretin bilenler. Aynen öyle. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana rezillik, liyakatsizlik. Hayır kuruluşları, kadın siyasetçiler az değil ben sevgili arkadaşlarım ve izninizle ayrılayım. Kendinize iyi bakın. Sükunet diyorum. Gerisini Allah bilir en doğrusunu. Tedbirli olun. Olur mu? Tedbirli. Marmara, Orta Doğu, Akdeniz, Afrika, Orta Doğu. Özellikle Irak, Lyon, Kandiye dikkat. Allah razı olsun sizden de. Görüşmek dileğiyle. Evet 1 Eylül 2026'da temel astroloji, temel demeyeyim ben, ileri seviye 12. hafta haritalarını okuyorlar arkadaşlar. 2 saat değil 4 saat genelde ders yapıyoruz çünkü. Benim Merkür'üm sınır aşımı. Anlat bitmiyor. Anlat incele dolu bilgi alıyor arkadaşlarım. Ben de severek gönülden yapıyorum işimi. 1 Eylül 2026'da temel, orta, ileri seviye gibi bir temel sınıfımız var. Derecelerle var hem de sevgili arkadaşlar. Bir de 31 Ağustos akşamı 4 ay sürecek asteroidler sınıfımız var. Katılmak isterseniz buyurun bekleriz. Asteroidler uzmanlık olacağı için kısıtlı, minimumda tutacağız. Sizin haritalarınızdan işleyeceğiz.
Hiç doyamıyoruz. Saatler nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Esniyorsunuz. Gece 12.30-1'de hay diyorum arkadaşlarımın uykusu geldi. Benim artık kapatmam lazım. Anlatmak, öğretmek, ilmek ilmek işlemek gökyüzünü, hakiki ilim olduğunu göstermeyi misyon edinmişim ben. Benim 3. evimde sınıf arkadaşlarım biliyor. Uranüs'üm var. Deli gibi işte böyle anlatıyorum. Deli misin, dahi misin? Onun için anlayamıyorlar beni. Ben kendimi anlıyorum. Uranüs'ümü iyi çalıştırıyorum çünkü sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aynen öyle. Bizi çok kıskanıyorlar. Çok beyefendi zannettiklerimizin. Hele bir Satürn 25 derecelere falan gelsin. 23 acamar. Çok şey konuşacağız sevgili arkadaşlar. Çok beyefendi zannettiklerimizin rezillikleri geliyor diyecek ama ben size yine söyleyeyim. Nasıl alırsanız alın. Bizi çok kıskanıyorlar. Olur mu? Hemen inanmayın. Anlayana sivrisinek, saz. Anlamayana rezillik, açlık, kriz, ekonomik az. Paralarınıza dikkat edin sevgili arkadaşlar. Güvendiğin dağlara karlar yağıyor dedik. Bankalarla ilgili gündemlerde beklediğimi hemen tekrar söyleyeyim. Ortaya karışık bir sonbahar da geliyor. 2000'de TMSF bankaya el koymuş diyorum ve ben kaçıyorum. Tarihle konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Çıkarken 300 kişiyiz. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen bize iletin. Esirgemeyin. Bak ben bilgimi esirgemiyorum. Anlatıyorum. Daha da çok anlatacağım. Astrolojinin hakiki tarafını. Sevgili Gül Hanım size de teşekkür ediyorum. Sizlerin de kulaklarına sağlık. Kendinize iyi bakın. Lütfen kritik bir haftaya girdiğimizin farkında olun. Sakinliği, sükuneti seçin. Öyle haritalarınız etki almıyorsa eşinle dövüşebilirsin sevgili arkadaşım. Astroloji parmak izidir. Herkesinki derecesi kendinden farklıdır. Sakın ve sakın unutmayınız. Olur mu? Venüs teraziye tahtına geldi. Afrodit filan. Daha dün anlattım gece. Benim ülkemde Afrodit çalışmayacak kadın siyasetçi dedik. Bismillah. Daha bismillah. Venüs teraziye geçmeden gece yaptık değil mi? Türkiye saatiyle 4'te mi kapattık sabaha karşı yayını? Umarım büyük olaylar getirmez sevgili arkadaşlar. Ama biraz getirecek gibi duruyor. Bilginiz olsun. Çarşı pazar karışıyor. Vaziyet alın diyor Gök Kubbe. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.